Masallara yolculuk başlıyor. Kayıp kuş yuvası ve minik kahraman bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, yemyeşil bir ormanda yaşayan Minik adında sevimli bir serçe varmış. Minik, parlak kahverengi tüyleri ve meraklı bakışlarıyla ormanın en hareketli kuşlarından biriymiş. Her sabah güneş doğarken kanatlarını çırpar, ormanın her köşesini keşfetmek için yola çıkarmış. Bir gün Minik yuvasında dinlenirken ormanın derinliklerinden gelen üzgün bir cıvıltı duydu. Bu, komşusu yaşlı baykuş Bay Bilge'nin sesiymiş. Bay Bilge genelde çok sakin ve neşeliydi ama bu sefer sesi titriyordu. Merakına yenik düşen Minik hemen uçup yanına gitti. "Bay Bilge, ne oldu? Neden bu kadar üzgünsünüz?" diye sordu Minik. Bay Bilge iç çekerek anlatmaya başladı. "Ah, sevgili serçe, dün gece şiddetli bir rüzgar esti ve eski dostum Leylek Lale'nin yuvası nehrin diğer tarafına sürüklenmiş. Yuvada yumurtaları da vardı. Lale, yumurtalarını kaybettiği için çok üzgün. Ama nehir o kadar geniş ve akıntı o kadar hızlı ki kimse yuvasını bulmaya cesaret edemiyor." Minik'in yüreği hemen cız etti. Lale'nin üzgün olduğunu hayal bile edemiyordu. "Ben bulurum Bay Bilge, Lale'nin yuvasını geri getirebilirim," dedi kararlılıkla. Bay Bilge biraz şaşırmıştı. "Minik, bu çok cesurca ama yolculuk tehlikeli olabilir, emin misin?" "Evet, eminim. Lale'ye yardım etmek istiyorum," dedi Minik ve hemen hazırlık yapmaya başladı. Tehlikelerle dolu yolculuk Minik, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yola koyuldu. İlk olarak nehir kıyısına ulaştı. Su ışıl ışıl parlıyor ama akıntı korkutucu bir hızla akıyordu. Minik bir an durup düşündü. "Nehri nasıl geçeceğim?" O sırada nehirde yüzen kaplumbağa Kara'yı fark etti. "Merhaba Kara, beni nehrin karşısına geçirir misin?" diye sordu. Kara gülümseyerek, "Elbette Minik ama sıkı tutun, akıntı biraz güçlü olabilir," dedi. Minik, Kara'nın kabuğuna sıkıca tutundu ve birlikte nehrin karşısına geçtiler. Minik, Kara'ya teşekkür ederek vedalaştı ve yolculuğuna devam etti. Nehir kıyısının ötesindeki orman, Minik'in daha önce hiç görmediği kadar karanlık ve sessizdi. Ağaçların dalları birbirine geçmiş, yolları kapatmıştı. Minik, sık dalların arasında bir yol ararken birden karşısına uzun ve ince bir yılan çıktı. Yılan, "Bu ormanda ne arıyorsun küçük kuş?" diye sordu kıvrılarak. Minik korkusunu belli etmemeye çalışarak, "Leylek Lale'nin kaybolan yuvasını arıyorum. Onu bulmam gerekiyor," dedi. Yılan, "Eğer güvenli bir yol istiyorsan bana şu ağacın tepesindeki tatlı meyvelerden birini getir. O zaman sana yardım ederim," dedi. Minik hemen ağacın tepesine doğru uçtu. Dallar oldukça dikenliydi ama Minik dikkatlice çalışarak tatlı bir meyve kopardı ve yılanın önüne bıraktı. Yılan sözünde durdu ve Minik'e güvenli bir yol gösterdi. Yuvayı bulmak Minik, yılanın gösterdiği yoldan ilerlerken hafif bir melodi duymaya başladı. Melodi rüzgarla taşınıyor ve ona doğru bir şeyler fısıldıyordu. Bir süre sonra rüzgarın getirdiği bu melodi Minik'i büyük bir ağacın altına götürdü. Ağacın dibinde Lale'nin yuvası duruyordu. Ama bir sorun vardı. Yuvanın etrafını bir grup sincap sarmıştı. Sincaplar yuvanın içindeki yumuşak otları kendi yuvalarına taşımaya çalışıyordu. Minik hemen kanatlarını çırparak sincapın liderine seslendi. "Durun, bu yuva Leylek Lale'ye ait ve içinde yumurtaları var. Lütfen ona zarar vermeyin." Sincapların lideri, "Biz zarar vermek istemedik, sadece yuva rüzgarla buraya düştü. Eğer Lale'ninse onu geri götürebilirsin," dedi ve sincaplar geri çekildi. Minik hızla yuvayı kontrol etti. Yumurtalar sapasağlamdı ama şimdi en büyük sorun yuvayı nasıl geri taşıyacağıydı. Ormanın yardımı. Tam o sırada ormanda yaşayan hayvanlar birer birer ortaya çıkmaya başladılar. Kara kaplumbağa, yılan ve hatta Bay Bilge hepsi bir araya geldi. "Sana yardım edeceğiz Minik. Lale bu yuvayı hak ediyor," dediler. Kaplumbağa yuvayı sırtına aldı, yılan ise yol boyunca tehlikeleri uzaklaştırdı. Bay Bilge de yuvanın üzerine uçarak rüzgarı kestirdi.
Hep birlikte uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra Lale'nin yuvasını yerine ulaştırdılar. Leylek Lale, yuvayı ve yumurtalarını görünce gözyaşlarına boğuldu. "Minik, sen gerçek bir kahramansın. Herkese yardım etme cesaretin sayesinde yuva yeniden yerine döndü," dedi. Minik utangaç bir şekilde, "Hepimiz birlikte başardık Lale. Yardımlaşma olmasaydı bu mümkün olmazdı," dedi. O günden sonra ormandaki tüm hayvanlar Minik'in cesaretini ve dostlarını bir araya getirme gücünü anlatıp durdu. Orman, Minik sayesinde daha da güzel ve huzurlu bir yer haline geldi. Ve hepsi mutlu mesut yaşadılar.